Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Elif Ergöz'le beraberiz. Triay Atlas'la ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Bir süre sonra muhtemelen dünyanın yörüngesine girmiş olacak. Bu bir uzay gemisi mi yoksa bu cisim doğal bir kütle mi? O şu an için belli değil. İçindekiler hologram olduğuna yönelik duru görü medyumlarının bir takım izlenimleri var. O çok egzantrik bir durum tabii. Silahlı olup olmadığı konusunda binlerce söylenti var. NASA'yı hackleyen bir takım hackerların yazmış olduklarına göre bu araç bir uzay gemisi ve silahlı. Ve onun ötesinde dünya yörüngesine girdikten sonra asıl ne olacak, neler yaşanacak, dünya Triay Atlas'a hazır mı, neler olabilir hepsini tabii ki Elif Ergöz'e soracağız. Elif, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Hakan. Konular çok yoğun, değil mi? Derin ve dünyaya bir süre sonra dünyadan görünmeye başlayacak. İşte o zaman dünyaya sosyolojik, ekonomik her yönden etkisi ne olacak? Bizi nasıl günler bekliyor diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Hakan'cığım. Benim de artık en sevdiğim konu olmaya başladı. Şöyle söyleyeyim. Biz belki hani Triay Atlas'ı göreceğiz yakınlarda ya da başka bir filo göreceğiz. Çünkü şu anda bir filo bildirimi de var açıkçası. Sadece hani Triay Atlas değil, onun yanında 17 tane uçan cisim ve bunlar senkronize hareket ediyorlar. Zaten hani çok büyük bir ana gemi dünyaya yanaşamaz ama bir filo yanaşabilir. Uzun lafın kısası biz hani gökyüzüne bir gün uyandık. Baktık, bir baktık orada bir uzay gemisi var. Ne olur? Aslında şöyle söyleyeyim. Bizler belki bunu düşünmedik. Yani normal hayatımızı sürdürürken ama bunu düşünenler var ve bununla ilgili bir sürü protokoller hazır. Aslında bekleniyor uzun zamandır böyle bir durum ve bu protokoller eşliğinde çalışacak olan bir kadro var zaten şu anda dünyada. Biz birazcık da belki bunun konuşmalarını yapacağız, değerlendirmelerini yapacağız. Size o anlamda bir şeyler paylaşacağız. Şimdi tabii Bir kısa şöyle, araya girmek istiyorum. Bu arada tamam. NASA'ya karşı bir isyan var. Diyorlar ki hani neden bu sansür uygulanıyor? Bir taraftan NASA birçok çalışanını ücretsiz izne gönderdi. Ben kapalıyım diyor. Öyle gösteriyor ama bir taraftan NASA tabii kapanması mümkün değil, çalışıyor. Ama insanlar sosyal medyadan tepki gösteriyorlar. Neden bu sansür uygulanıyor? Neden gerçekler söylenmiyor diye. Sen tabii bu Evet. noktada neler söyleyeceksin önemli. Şimdi şöyle tabii NASA odaklanmış vaziyette. Aslında tabii government shutdown, hani hükümet kapanışı var. Bütün kurumlar ona göre kapanıyor. Bunu yorumlarda da yazanlar olmuş. Tabii doğru. Yani kamuya söylenen bu. Ancak arka planda tabii muhakkak ki başka şeyler olsa gerek. Çünkü çok ciddi bir sansür var. Yani eğer bir şey sansürlenmişse orada bir şey var demektir. Öyle değil mi? Hani çok mantıklı olarak buna öyle bakmak lazım. Sızdırılan bilgiler var dediğin gibi. Çok çelişkili bilgiler de var. Onun için bunu aslında biz 16 Mart'ta öğreneceğiz. Tam tamına ne olduğunu. Ama o zamana kadar da hani her an her şey değişebilir. Çünkü Triay Atlas bir dönüşü var, bir rotası var. O rotadan sapabiliyor. Yani sanki hani bir motor var, onunla kullanıyor ve ona göre direksiyonunu başka yönlere çevirebiliyor. Dolayısıyla zamanlama tahmin etmek gerçekten zor. Biz gelelim konumuza. Gerçekten güzel bir konu. Bu konu bana açıkçası hani bugün sabah ulaştı. Sabah saatlerinde hani uzak batı tarafı, yani Amerika tarafı, uzak batı diyeceğim artık buraya. Onlar bize Orta Doğu diyor ya. Uzak Batı'da daha hani gece olduğu saatlerde bir dostlarım var, yani oradan geldi bu bilgiler. Böyle bir hazırlık yapıyorlar. Bir şey olursa nedir protokoller? Bunları bir değerlendirmek istiyorlar. İşte toplumsal etkileri nedir? Sosyal etkiler nedir? Ekonomik etkiler nedir ve psikolojik ruhsal etkiler nedir diye üç ana başlıkta toplanmış.
bu unsurlar. Size biraz onları özetlemek isterim. Çünkü çok soru var. Geldi peki bunlar biz ne yapacağız? Nasıl hazır olacağız? Yani biraz da belki bunları konuşmakta insanları rahatlatmak adına güzel olur. Bu arada Triay Atlas'la ilgili çok yeni haberler de var. Ben açıkçası hani onları da belki konuşmamız gerekir ama biraz kaçıyorum o işten. Çünkü hani hakikaten çok zorlayıcı bilgiler var. Bunları nasıl paylaşabiliriz bilmiyorum. Hani NASA'yı da anlıyorum. Niye sansür yaptığını da anlayabiliyorum. Yani öyle kişisel olarak onları anlayabiliyorum bu durumda. Tabii Amerikalılar çok kızgın. NASA bizim işte vergimizle bize sessizlik veriyor. Hani biz bunu hak etmiyoruz diye şeyler var, protestolar var. Şimdi ne dedik? Bir uzay gemisi geldi, duruyor gökyüzünde. Uyandık, bir baktık gökyüzünde böyle bir şey var. Ne olacak? Şimdi bir kere sosyal toplumsal bacağına bakalım. Sonra ekonomik bacağına bakalım. Ondan sonra da ruhsal psikolojik bacağına bakalım. Derim bu arada ben hani ekonomi konusunda özellikle politik konusunda çok konuşmamayı seçen bir insanım. Ama benim üniversite eğitimim bu yönde. Aslında hani iş hayatında bir işletme master mezunu olarak ve onun öncesinde de hani siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler üniversite bitirdiğim bölüm. Bunları aslında hani çok iyi öğrenmek zorunda kaldık ve insan ister istemez mesleki deformasyon oraya bakıyor. Fakat o bizi asıl bakmamız gereken yönden uzaklaştırıyor aslında. O yüzden de bu programı sonunda biraz oraya yani kendi alanımıza, spiritüel ve futurist alana doğru getirmek istiyorum. Kusura bakmayın biraz İngilizce konuştuktan sonra Türkçe konuşmak zorlayabiliyor. Özür diliyorum. Yani seviyorum Türkçeyi ama bazen zorlanabiliyorum. Şimdi bir, sosyal ve toplumsal etkiler dedik, değil mi? Bir kere değer sistemleri kökten değişir. İlk başta işte korku, merak, şok aslında öyle bir kolektif şok. Herkeste bir panik, aşırı bir bilgi kirliliği olur. Yani herkes bir şey söyler. Sosyal medya eğer varsa kalmışsa tabii. Kimisi buna işte ilahi bir işaret der. Kimisi memnun olur uzaylılar geldiği için. Kimisi çok korkar. İşgal diyebilir birisi. Birisi ilahi bir işaret diyebilir. Birisi yeni bir çağın başlangıcı olarak görebilir. Çok fazla fraksiyon olur toplumda. Ve bu toplum birbiriyle uzlaşamaz. Fakat tabii gelen cismin ne yaptığı da önemli. Dediğin gibi Hakan'cığım eğer bir silah varsa, saldırı varsa dünya aslında kolektif olarak birleşir. O zaman birbirimizle şu anda yapmakta olduğumuz savaşların 57 adet savaş var şu anda yeryüzünde. Biz sadece belki bir iki tanesini biliyoruz ve konuşuyoruz ama 57 tane savaş var şu anda. Bu da aslında Üçüncü Dünya Savaşı'nın dağılmış haliyle mevcuttur. Ve küçük çatışmaları saymıyorum bile. Hani gerçekten radikal şeyler var açıkçası. Gündemde hiç yok bunlar. Bilmiyoruz bunları ama var. Bütün bu savaşlar anlamsızlaşır. Yani biz orada savaşmamız gereken bir dış güç gelir. O dış güçle savaşırken mecburen birbiriyle aslında savaşmakta olanlar bir anda barış yapar ve beraber iş yapmaya başlarlar. Hatırlayın yani NASA sessizliğe büründüğünde Çin onun rakibiyken ortaya çıkıp bilgi aktardı mı piyasaya? Yani aktarmadı hiçbir şekilde. Onlar da suskundu. Avrupa da suskundu. Sadece bir iki resim paylaştılar. Bu şu demekti. Aslında birbirleriyle rekabet ediyorlar normalde. Ama bir şey gelmiş ona karşı bir arada çalışmak zorundalar. Ve Mars'taki yeryüzünü incelemek üzere kurgulanmış roverleri çok kısa bir sürede gökyüzünü inceleyecek hale getirdiler. Ve bizim şu anda Trial Atlas'ın işte bütün resimleri çok küçük çapta da olsa hani sınırlı da olsa yeterli işte çözünürlükte olmasa da bir takım resimleri biz o sayede elde etmiş bulunuyoruz. Birincisi korku, merak, kolektif şok. İkincisi işte bir kolektif bir araya geliş, anlamaya çalışmak, çözümlemeye çalışmak. Belki aynı gemideyiz biz burada. Hani dünyadayız. Bir kendimizi bir dünya vatandaşı olarak görmek. Böyle bir kavram doğar. Belki hani uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletler hani şu anda çok içi boşaltılmış ama hani belki farklı şeyler bir araya gelir ve gerçekten liyakat sahibi olan insanlar yani orayla iletişim kurabilecek nitelikte olan insanlar devreye girer. Yetkin insanlar. Çünkü orada bilgi konuşur. Anlatabiliyor muyum? Dil bilimciyseniz ona göre gelen bir şeyleri kodlarsınız ya da matematikçisiniz, fizikçisiniz, bilim insanısınız. Ya da işte frekanslarla ilgileniyorsunuz. Yüksek bir frekanstasınız.
telepatik iletişim kurabiliyorsunuz. O tür varlıklar devreye girebilir. Sonra mesela dini ve inanç sistemleri sarsılabilir, sorgulanabilir, sarsılabilir demeyeyim ama inanç sistemleri değişebilir. Sonuçta biz yaratılışı sorgulamaya başlarız. Evrende yalnız olmadığımızı anlamaya başlarız. İşte böyle bir süreçten geçer. Şimdi bunlar sosyal ve toplumsal etkilerdi. İkincisi politik ve ekonomik etkiler var. Yani ekonomide ne olur? Bir kere finansal hiçbir şey, sistem yerinde kalmaz. Ne bankalar kalır, ne borsa kalır. İlk anda çakılır borsalar değil mi? Hani kapanır zaten. Herhangi bir şey olduğunda zaten kapanıyor ve şu anda zaten bütün dünya ekonomileri, en güçlü zannettiklerimiz bile çok kırılgandır. Çünkü işte çok yüksek bir money supply var, para piyasasında basılı paralar var. Yani karşılığı olmadan basılan paralar, yok çok yüksek bir borç var. Mesela Amerika çok borçlu bir ülke şu anda. Düşünüyor ve bazı önlemler almaya çalışıyor. Bu borç yükünü hafifletmek için. Ve hani bazı şeyler değişir. Bazı şeylerin değeri artar, bazı şeylerin değeri düşer. Mesela altın yükselebilir ama çok geçtikten sonra bir süre sonra yani biz hani bu bir ara dönemdeki şeyi konuşuyoruz şu an. Hani ilk uzaylılar geldi finansal sistemi ne olur? Fakat birkaç sene sonra başka bir şeye doğru evrilir. Evrileceği şeyin adı Quantum Financial System. Yani kuantum mali sistemlerine doğru evrilir. Zaten blockchain ve işte kripto paralar diyelim ki hani halk ağzıyla bu sistemin ön çalışmasıdır. Orada merkez bankaları yoktur. Yani hani bu beklenen big reset denen, büyük sıfırlama denen olay kendiliğinden olur diyorsun, öyle mi? Evet, ona yol açılmış olur, hızlanır. Yani böyle bir şeyden bahsediyorum. Ve eğer hani gemi iletişim kurarsa yoğun bir şekilde buna göre teknolojinin yükselmesi lazım. Yani onu deşifre edecek cihazların geliştirmesi. Belki orada işte reverse engineering onlardan bir takım yardımlar da gelebilir. Bunlar olabilir. Yeni keşifler devreye girebilir. Tıp ilerler. Bu kesinlikle böyledir. Mesela tıp ne zaman ilerlemiş? Hep savaş dönemlerinde ilerlemiş. Yani bir şeye çözüm bulmak amacıyla ilerliyor. Şimdi şöyle bir şey, o aşamaya geçmeden önce Peki, bir sabah uyandık, açıklama da yok kurumlardan ama gökyüzünde ampul gibi bir uzay gemisi duruyor. Günaydın. günaydın. Hani ampulden de büyük olabilir Ah, yani. o saniyeden sonra neler olacak? Yani o ilk Evet. an, Bir ilk kere an. çok büyük bir şok. Kendine düşün. Yani gökyüzü uyandın, hafif kararmış bir şey. Güneş doğmadı mı saate bakıyorsun. Saat sanki sabahın beşi gibi hava ama aslında saat ne bileyim 8, 9. Aydınlanmış olması lazım ama bir karartı var ve gökyüzü kalabalık. Çok büyük bir şok bir kere. Yani biz böyle bir şey hiç hazır değiliz. Böyle bir şey var. Önce işte kaos var, korku. İlk başta panik. Merak bir yandan da çünkü bir şey var. Yani hayatında aslında tarihin bir parçasını yaşıyorsun o anda. Bu jenerasyonun görmediği bir şey. Yani 1000 yıllık bir zaman dilimi bakarsak eğer gökyüzünde bir filo görmemişler ya da devasa bir uzay gemisi görmemişler. Ha şimdi bazıları şöyle eleştiri getirecek. Efendim bunlar işte Blue Beam zaten orada işte hologram yansıtmalar yapıyorlar. İşte bize bir uzay gemisi varmış gibi gösteriyorlar ki amaçları işte başka şeyler arkadan çevirmek. Bu da aslında ana planın bir parçası. Yani ana plan bizi kozmik bir insan yapmaksa önce bir şeyin zaten provası yapılır. Yani aslını yaşamadan önce. Biraz daha farklı bakalım. Ve dediğim gibi yani sosyal ve toplumsal etkileri gerçekten çok zor irdelemek. İşte psikoloji kısmına geldiğim zaman belki birazcık daha orayı açarım. Ama bu özellikle hani insanın kendisini bir boşlukta hissetmesi. Yani şu ana kadar bildiğin her şeyi unut. Düşünsene ne kadar zor. Bambaşka bir sabah günaydın diyorsun. Bambaşka bir şey. Zaten hani iddiaya göre bir zaman kayması yaşatmaya geliyorlar. Başka bir boyuttan. Bu arada içindekilerin hologram olduğunu söylerken biz şunu söyledik. CIA'in yani istihbarat servislerinin uyguladığı bir sistem var. Bir kere daha bahset istersen sen onu. O sistem kullanılarak yapılan bir temastan bahsettik. Yalnız şöyle bir şey var. Ezber Bozan bunu CIA'den 2 gün önce söyledi. Onu da söyleyeyim ben. Kayda geçsin. Bunun adı Remote Viewing adında bir teknik. Çok eski yıllar yani eskiden beri yapılan bir çalışma. Stargate adlı bir proje
çerçevesinde bir varlığın, bir medyumun düşman tanımlanan unsurları analiz etmesi için yani medyum oturuyor bir yerde, diyelim ki İstanbul'da oturuyor ama gidip Hindistan'da bir şeyi uzaktan görebiliyor. Bunun adı uzaktan görme. Ya da işte başka bir aydaki bir şeyi görebiliyor ya da Three Eye Atlas'a bağlanabiliyor medyumik kanallarıyla. Bunlar hani nasıl, bizim topluma nasıl anlatırız bunu? Hani fal bakıyor ya birileri, medyum. Yani ne kullanıyor? O aslında sizin auranıza bağlanıyor. Sizi deşifre ediyor. Yatay kanal kullanıyor. Yatay, insandan insana olan kanalı kullanıyor. Bunlar daha ziyade insanla sistemli olan kanalları kullanıyorlar. Biraz teknik bir konu. Çok girmeyeyim, hani insanlar sıkılmasınlar. Ama nokta atışı yapılan durumlar mevcut. Yani birebir gidiyor, odanın bambaşka bir odanın içine, belki binlerce kilometre uzakta odayı sana tarif ediyor. Sen ona göre birçok şeyi yapabiliyorsun. Bunu tabii askeri anlamda çok değerlendirdiklerini düşünüyorum. Ama başka stratejik anlamlarda da kullanıldığını bütün dünya biliyor. Yani burada hani biz söylesek bunun bir şeyi olmaz. Bir şey ifşa etmiş olmayız yani. Remote viewing çok önemli bir teknik ve bununla, bu teknik kullanılarak Triay Atlas'la bağlantı kurulduğu, orada hologram varlıkların olduğu, bu varlıkların aslında barışçıl olduğu ve insanlara bir frekans yayını yapmak üzere devrede oldukları, bu frekansın DNA'yı iyileştirmesi mümkün olduğunu, bir insan ömrünün 20 bin yıllık bir potansiyeli varmış. Bunu ben yeni öğrendim. Çok fazla bilgi akışı var. Bu bilgi akışlarının bazen teyidini yapmadan söylememeye çalışıyorum. Hani çok ciddi şeyler var çünkü. Bu kadarına bile ne kadar itiraz ediliyor, nasıl dalgalar geçiliyor. Onu da söyleyeceğim. Çünkü bu bir uzay gemisi gördüğümüz zaman olabilecek şeylerde bir kere birincisi reddetmek. Hani hiç görmediğim bir bilgiyi karşılaştığı zaman birinci tepki bunu reddetmek. Denial dediğimiz aşama. Literatürde de böyle geçiyor zaten. Hani psikolojik bir şey bu. Şimdi finansı biraz atladık, psikolojiye geçtik. Çünkü toplumla bence daha bağlantılı bir anlatım bu. Mesela bizim toplumumuzda genel, hani Batı'nın dışındaki toplumlar diyelim ki, hani Batı'da böyle şeyler daha kolay. Beta bilinci olmayan toplumlarda %30 reddediyor. %50 dalga geçiyor. Ridicule dediğimiz aşama dalga geçme. Yani ha 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 böyle değildir. Uzaylı işte şöyledir. Biz işte onlara taş atarız. %30 uzaylı yok diyor. Dünya düz diyor. %50 dalga geçiyor. %10 araştırıyor. %7 anlamaya çalışıyor. Kısmen anlıyor. %3'ü de içselleştirerek anlıyor. %3. %3'te de şey var. Cognitive Change Theory. Yani bilişsel olarak bilinç dönüşümü yapabilen %3 sadece şu anda. Yani olağanüstü zor aslında. Uzaylı geldiğinde biz herhalde panik aşamasında kalırız ve reddetme aşamasında. Ya işte kedidir, kedi deriz herhalde, geçeriz, bilmiyorum. Uzun bir süre öyle kalırız. Şimdi bu beni korkutuyor açıkçası. Hani buradaki programları biraz yapma sebebim, hani iş hayatını normalde biraz geriye bırakıp, normalde hani işletmeyle ilgili iş hayatını geride bırakıp bunu yapma sebebim birazcık da bu. Onun için biraz kendimizi ilerletmemiz lazım. Mesela bu denial, yani reddetme kısmı 1957'de Festinger adında bir adam, yani bilim adamı bunu buluyor. Bilişsel uyumsuzluk teorisi deniyor buna. Cognitive Dissonance Theory. 1957'de buluyorlar bu şeyleri, tanımları. Yani yeni değil. Bizim için yeni olabilir. İkincisi dalga geç, ridicule, yani mizah, ego, küçümseme. Yani küçümseyerek dalga geçmek, bozgunculuk yapmak, yani karalamaya çalışmak, kötülemeye çalışarak küçümsemek, işte ego savunması. Freud de bunu 1920'lerde buluyor. Araştırmak var, inquiry kısmı. Merak devreye giriyor ve bilinç direnci kırılıyor. Yani eski, işte bunu yapabilirsek, bu aşamaya getirebilirsek mesela toplumu, birçok unsur bunu zaten hazırlıyor. Hani sahte bir uzay şeysi de olsa, Blue Beam de olsa en azından buraya getirecek. İnsanlık o kadar, %3 nedir yani, rezalet bir şey durum aslına bakarsan. Hani o bile bunun artmasına hizmet edebilir. Burada merak devreye giriyor. Ve bilgiyi alıp
bilgiyi test etmeye başlıyor. Ben mesela o yüzden çok sevdim. Bir tane yorumcu vardı. Hakikaten onu bana yazarsa çok mutlu olurum. Sizin anlattıklarınız diyor yurt dışında baktım, inceledim, gerçekten öyle anlatmışsınız diyor. Helal olsun, çok teşekkür ederim. Yani söylenen bir şey araştırıyor olmak müthiş bir açıma. Burada şey var, epistematik curiosity denen, bu da işte 1960'larda bulunuyor. Bir sürü araştırmacı ismi var burada. Dördüncü aşama integration, yani anlamaya çalışıyorsun. Toplumdaki orana bakıyorum, %7. Anlamaya çalışıyor. Yani bilgi var, bilgiyi bilinç haline dönüştürmek. Mesela işte bilgi diyor ki sevgi, nezaket göstermen lazım. Bunu gerçekten hayatında yapıyor. Araba kullanırken mesafe bırakıyor falan. Hani bu aşamaya getiren %7. Integration deniyor buna ve yeni bilgiyle eski inançlar arasında bir köprü kurabiliyor. Diyor ki evet, bu vardı. Eskiden ben bunu biliyordum, buna inanıyordum ama şimdi güncellendi. Bak, zamanın ruhu bir şey söylüyor bana, bir şey fısıldıyor. Ona entegre etmem lazım diyor. Yani transition dediğimiz geçişi daha kolay yapabilen varlıklar bunlar ama %7 çok az. Sonraki aşamasında da en acıklı, bilgi kimliğin parçası haline geliyor. Yani gerçekten buna conceptual change theory deniyor. Yani bilişsel yeniden yapılandırma. Kendini her şarta adapte edebilen toplumun %3'ü şu anda. Yani bir uzay gemisi geldiğinde ancak %3'ü bununla başa çıkabilecek toplumun. Yani olay bu. Tamam mı? Hani o yüzden bugün bunları anlatıyoruz. Yoksa ben Trial Atlas'ın sürprizlerini anlatacaktım. Yani Hakan'la böyle konuşmuştuk. Ama bu konu önümüze gelince, ki yani yurt dışından hakikaten çok ciddi çalışmalar yapan bir dost grubum var, sağ olsunlar. Ve şunu yaptılar. Bir, bilgilerini paylaşıyorlar insanlar. Yani bir sürü bağımsız araştırmacı var. Hani NASA sansürlense ne olur, sansürlenmese ne olur? Yani o kadar artık bağımsız araştırmacılar da var ki güçlenen. İşte zaten bunun olması gerekiyor. Bu olduğu zaman, çünkü her türlü ortam var, internet var, iletişim var. Bunun olması lazım. Onun için kolektif düzeye bizim bazı aksiyonlarımızı taşıması lazım. Hani bu bilgiyi de onlara biraz borçluyum. Beraber yaptığımız bir beyin fırtınalarından çıktı bütün bunlar. Yani bir çalışma var bunun içerisinde. Tarihinde bir takım örnekleri var. Mesela önce reddediyor ya, hani işte mesela Galileo'da dünya dönüyor diyor. Ondan sonra bu bir küfür olarak algılanıyor. Yani reddediyor. Hatta mahkemeye çıkıyor. Biliyorsunuz değil mi bunları, hani hepsi. Mesela pastör mikropları söylüyor. Mikrop var diyor. Öbürü de diyor ki görünmüyor ki. Yani ne var diyor. Yani alay ediliyor. Oradan da işte modern tıp doğuyor. Mesela internet 1960 ile 1980 arasında ilk defa konuşulmaya başlandı. İnternet, yani şu anda kullanıyoruz ya. Bilgisayarlar arası saçmalık diye anlatılıyor. Yani internet, şu anda kullandığımız bilgisayarlar, iletişim ağımız saçmalık olarak ilk tanımlanmış mesela. Hatta yapay zeka için abartı, çok abartı ve tehlike olarak tanımlanmış. Hala böyle. Çünkü neden bu döngü var? İnsan beyni bilmediği bir şeyi tehdit olarak algılıyor. Yani yeni bilgi eğer o kişinin kimliğine, bütün o value set dediğimiz değer setine eğer ters düşüyorsa reddediyor. Hayır diyor, bu beni bozar diyor. Ben bunu almayayım diyor. Çünkü o amigdala bizim tehlike sinyali üretiyor. Hayır diyor, bunu tanımıyorsun diyor. Çok diyor, kaç oradan diyor. Şimdi o uzay gemisi gelmişse nereye kaçacaksın? Tepede duruyor değil mi? Bir filo. Öyle düşün. Şimdi diyeceksiniz ki gene bu psikolojik süreçlerde lütfen kendinizi tarayın. Çünkü ben yani bizim toplumda bunların daha farklı dağıldığını da yani hissedebiliyorum. Hani ne olursunuz dikkat edin yani. Hani bilgi olmadan fikir sahibi olmak diyoruz. Çok yanlış bir şey. Karşınızdakini dinlemek, en azından bir şey söylemeye çalışıyor. Ne diyor bu ablacığım? Bir dinlersiniz yani, insan bir dinler yani sadece. Onun için o süreci hızlandırmak, ne kadar yapabiliyorsak bunu yapacağız ve bir şeylere hazır olacağız. O şey hiç gelmeyebilir de. Önemli değil. Ama biz kendimizi ilerletmiş oluruz. Tamam, buradaki amaç işte bir şey gelsin ben ona hazır olayım. Hayır, bilincini ilerletmek. Amaç bu. Başka bir şey yok. Ve bütün bunlar çok eski araştırmalar. Şimdi bunları geliştiriyorlar birazcık daha. Şimdi ekonomiye dönelim mi bilmiyorum. Çünkü
Ekonomi ve politik açıklama biraz tabii yine sansürleyerek konuşacağız. Çünkü burada Aslında oraya geçmeden önce şunu söyleyelim bak. söyle. Bir taraftan hani çok iyi niyetli bir şekilde buraya gelen bir grup hologramdır ya da değildir. Bir uzay gemisinin içindeki varlık olabilir ve bunlar gerçekten insanın frekansını ve DNA'sına müdahale etmek için Evet, daha ileriye taşımak, zamanın ruhuna uygun bir şekilde geleceği daha iyi günlere taşımak için geliyor olabilir. Belki öyle de olmayabilir ama bir de bunu gerçekten insanlık adına bir şeyler için pusuda bekleyen ve daha kötücül kullanmak isteyen gruplar olabilir. Bir Bluebeam teknolojisinden örnek verdin. Yanına bir de Bluebeam teknolojisi konularak bir uzaylı saldırısı ifşa edilebilir. O noktada yaşanacak akıl tutulması da tabii ki çok çok daha değişik olacaktır. Bir çok de buradan haklısın. istersen bahset biraz. Yani bunu kullanıp bu var olan durumu baskı kurmak adına kullanıp istemediklerini yok etmek, istediklerini tasnif etmek şeklinde bir yere de tabii ki gelebilir. Bu ekonomik ve politik olarak yeniden dizaynın yapılmaya çalışıldığı bir ortam olabilir. Hani işte altını, ne bileyim, dövizi daha başka bir yere taşıyalım ama işte biz başka bir blockchain'i üretelim. Hani orada işte karşılık bir şeylerin sürdürülebilir olması diye değişimler olabilir. Bunların hepsinin olasılığı var. Yani olasılık dahilinde olan şeyler bunlar. Ama biz tabii şunu yapmaya çalışıyoruz. Ya gerçekten gerçek anlamda bir uzay irtibatı kurulursa bizimle ne yaparızı bugün biraz hayal dünyası olarak da algılayabilirsiniz. Biraz bilim kurgu tavsiye etmişler bir arkadaşlar, işte bilim kurgu yazsın diye. Yazdım zaten. Yani hani bilim kurgu insanlar niye yazarlar? Niçin Asimov o kadar bilgi kitabı şey yazmış, bilim kurgu yazmış? Yani 525 tane kitap yazmış. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Veya 575 tane kitap yazmış. Düşünsenize, hani bilim kurgu. Neden yazmış bunları? Geleceği insanlara kurgu gibi göstererek hazırlamak aslında, yani öyle bir şey. Sonuçta bizim şu anda yaşadığımız birçok, bakın işte internette dalga geçmişler. Hani bilgisayarlar arası saçmalık olur mu öyle iletişim demişler. Var, yaşıyoruz. Ne oldu peki o dalga geçenler? Adapte oldular. Adaptasyon süreçlerinde bu karar verme mekanizmalarıyla da ilgili risk algısı önemlidir. Yani siz eğer her şeyi risk olarak görüyorsanız, bilginiz azsa riski çok görürsünüz. Eğer bilginiz varsa o riski yönetebileceğinizi düşünürsünüz. Calculated risk denir. Piyasalar da böyledir. Mesela ben hani burada çok imtina ediyorum borsa kelimesini telaffuz etmekten. Hani yatırım tavsiyesi değildir diyeceğim arkasından, böyle bir şey kesinlikle. Borsa ilk kurulduğunda ilk çalışanlardan biri benim. Ve daha hani okuldan mezun bile olmamıştım. Okulu okurken hem bankada hem borsada çalışıyordum. Hala da çok bildiğim şeylerdir, kullandığım şeylerdir. Hani kişisel olarak da, hani başka şeyler olarak da. Daha çok ama Amerikan piyasasını yani tercih ederim. Öyle söyleyeyim. Türkiye'de de çok hani güzel firmalar var. Ama benim asıl işim hani aile şirketlerini kurumsal hale getirip, yani onun arkasındaki zihniyet, sistem kurmak, sistem dizaynı, sistem kurmak. Ama bu işi bir kenara koydum. Çünkü burada başka bir şeyin kurulması gerekiyor. Yani bizim artık bilinç sıçraması yapabilecek, kolektif bilinç sıçraması yapabilecek bir alana ihtiyacımız var. Bu çok güzel bir şey aslında. Hani insanlığın çok daha iyi yaşaması, gençlerimizin daha istikballerini daha rahat hissetmesi. Sonuçta ben de bir anneyim ve hani iyi şeyler yapmak istiyorum. Gerçekten sonucu üretebilecek bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden de bunları anlatıyorum. Yani benim hani burada Ezber Bozan'da bunları anlatıyor olmamın arkadaki temel sebebi bu. İnsanlar çok daha yüksek bir bilinç seviyesinde evrensel bir aile olmayı başarabilirler mi? Bence hala bir şey var. Yani ümit var. Her ne kadar %3'se en tepedeki işte araştır ve bilgileri bilinç haline dönüştür. O orandaysa da yine de her şey üç aşamalı oluyor. Bir tanesi şok oluyor. İlk geldiler. Bir olay oldu. Şok toplumsal. Sonra kaos oluyor. Sonra da uyanış oluyor. Yani o kaostan çıkmak aslında Thomas Hobbes'un bir şeyi var burada. Hani kaostan düzen oluşturursun aslında. Hani temelde böyle bir şey. Kaos Fransızca boşluk demek zaten. Hani bir boşluk var, otorite boşluğu. Ama sen oradan yeni bir şey doğar.
Her zaman da böyle olmuştur. Önemli olan o sürenin, kaotik sürecin iyi yönetilmesidir. İyi yönetebilmek bilgiyle olur. Başka hiçbir şeyle olmaz. Yani şu anda da hani ben hani okullarımı söylemeyeceğim burada hangi şeyde, ama hani şu anda Merkez Bankası'nda da işte orada da burada da yönetimde olan bir sürü varlık bizim okuldan, süreçten geçmiştir. Yani hani ciddi bir şeyden, tornadan geçip de bazı şeyler konuşmamaya çalışıyorum, burada konuşuyorum ama küçük özetlerle. Şimdi burada zaten yeni bir politik düzen hasıl olur. Bir uzay gemisi geldi. Herkes dünya vatandaşı olur. Yani burada ulus ayrımı yapılamaz. Sonuçta bir tehdit varsa ortak, bu kaya parçası üzerinde yaşıyoruz hepimiz. Siyahlıysa hepimizi öldürebilir. Bakmayacak orada kim zenci, kim beyaz, kim mavi gözlü, kim sarışın, ona bakmayacak yani. Hani bir tehdit varsa hepimize tehdit var. Ama eğer bir iyileştirme varsa, ki ben bunu, benim öngörülerim bu yönde. Bir frekans var çünkü. O frekans, herkes bunu hissediyor. Açık algıları olan, kanalları açık olanlar daha kolay hissediyor. Daha kapalı olanlar bunu zaman içerisinde bir süreçten geçerek de hissedecekler. Ve aslında onlar bizi bir bütün olarak görüyor. Bir insanlık ailesi, dünya vatandaşı olarak görüyor. Dünyadaki insanlık olarak görüyor. Belki biz de birbirimizi öyle görürüz. En azından savaş yapmayı bırakırız. Yani bu bence çok önemli. Bu bizim bir tek ulus olarak asimile edilmemiz anlamına da gelmiyor. Asla böyle yanlış anlaşılmak hiç istemem. Bu bizim kendi özelliklerimizin kabul görerek gerçek anlamda bir birleşim yaratmasını sağlar. Eğer aklımızı kullanabilirsek, bilincimizi devreye alabilirsek. Bu da çok kolay olur aslında. Sen Hakan bir şey diyordun dün. Yani öyle bir şey olsa ki sabah uyansak bir anda hani güzel bir dünya. Anlatsana onu bir. Tekrar aynı kelimeleri yan yana getirip o cümleleri kuramam ama hani bilmiyoruz Hayır. hani bundan daha kötü olmaz diye genel olarak onu söylemiştim. Evet. Hani belki daha heyecanlı olur dünya denilen yer. Ama bu noktada bir yaşanacak kaos ve karmaşa var yani ilk etap. Var tabii. Hani bugün biz biraz bunu konuşmaya çalışıyoruz aslında. Yani o Evet. günün kaos ve karmaşası. Yani Evet. bize o resmi çizmeni rica ettik. Teşekkür ederim. Hatta kaosun içerisinde şu da var. Yani düşünsene psikolojiyi. Ya evrende yalnız değilmişiz. Yani uzaylı diye bir şey varmış. İnsan olmanın anlamı farklılaşıyor bir anda. Yani mesela diyorsun ki işte onlar acaba neye inanıyor? Bir şeye inanıyorlarsa eğer. Mecburi sorumluluk ve yükümlülükler de ortadan kalkacağı için belki öyle bir anda her şey çok farklı olabilir yani. Tabii. Mesela bir borç yapısı, vergi yapısı, borsa, ne borsası diyeceksin. Hani öyle bir şey. Altın ne Ya olacak? ekonomi diyelim, Altın ekonomi allak bullak olacaktır bir kere. olacak tabii. Aha. Borç alacak dengeleri darmadağın olacaktır bir Tabii. kere. Aynı zamanda tabii o yaşanan gerilim ve panik tedarik zincirini kıracaktır. Tabii. Tabii. Yani yaşanacak o kaos ve tedirginlik tedarik zincirini kıracaktır. Ve bir de bir bilinmezlik beraberinde kafalarda bin tane soru işaretini beraberinde getirecektir. Her şeyi etkiler ya, bu ilişkileri bile etkiler yani, düşünsene. Sabretmek zorunda kaldığın bir şey isyan bile edebilirsin o noktada artık. Değil mi? Hani bilemiyorum tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki geldi, gerçekten her şey anlamını yitirir. Yani demin değer sistemleri değişir derken bunu söyledim. Para anlamını yitirir. Yani elinde para da varsa yani gidip bir yumurta alamazsın. Çünkü hani kimse pazara yumurtayı getirmemiştir. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? Hani çok değişik şeyler olur. Savaşlarda ya da işte böyle olumlu olmayan dönemlerde diyelim ki çok farklı ticaret unsurları devreye girer. Mesela vardı işte Balkanlarda, ne yazık ki 90'larda olan savaşta mesela bir sigara, bir tanecik sigara bir sürü şey alabiliyordu. Hani çok önemli bir mesela ticaret şeyiydi, unsuruydu. Hani gene böyle şeyler olacak o zaman. Fakat bu aslında o kaotik dönemin ne kadar kısa sürdüğüyle de ilgili. Hani elektrik kesintisi bile olsa bu ne kadar sürecek? Aylarca mı sürecek, birkaç gün mü sürecek? Su kesintisi. Yani bunların hepsini planlayıp bu kaosu yönetebilen uluslar ya da toplumlar diyelim ki, daha çok bilimi kullanan toplumlar birazcık daha rahat edecekler. Ama daha geride olan toplumlar da anarşi devreye girecek. Yani anarşi kelimesini gençler pek bilmiyor ama terör diyebiliriz belki, hani
bir sürü radikal unsur da devreye girebilir. Hırsızlık artabilir. Sonuçta bir merkezi bir otorite yok olursa eğer böyle bir şey öngörebiliriz. İhtimal olarak tabii öngörebiliyoruz. Bir de düşünsene cihazlar da çalışmıyor. Yani sen bir medyadan bir şey duymak için bakıyorsun. Elektrik yok zaten. Hani bir şey duyamıyorsun. İşte radyo var, cızırtılı, hiçbir şey duymuyorsun. Ya da tam tersi, böyle bir gemi irtibat kurmak istiyorsa Yani e, kısacası toplum paralize olur. çok çok büyük bir Yani kaos bir olur. inme iner yani. Evet, yani bunu görmek zaten hani görmemek mümkün değil. Fakat tabii bir hamle yapılır ve bir sonraki aşamaya geçilirse o kaostan da bir düzen doğar. Bu her zaman böyle olur. İşte o yüzden bu kitapları çalışıyorlar. Yani kitap derken hani protokolleri hazırlıyorlar. Bir şey olursa şu olursa bu yapılır, bu olursa böyle önlem alınır diye bir hazırlık mevzu bahis. Tabii Yani şunu önemli da olan biz bu noktada bunlar olacak diye konuşmuyoruz. Yani olabilitesi olan şeyler, olabilir. Tabii, ihtimalleri konuşuyoruz. Yani bunlar olacak diye bir şey yok. Kimse bir korkuya kapılmasın ya da bir endişe tabii. kapılmasın. Yani gerçekten bu bir uzay gemisi ise ve bir gün gökyüzünde az önceki tabiri kullanacağım ampul gibi görürsek onu, tamam mı? Yaşanabilecek o toplumsal o ilk andaki o inmeyi, paralize durumunu konuşuyoruz. Paralize olmayı Tabii. konuşuyoruz. Yani bu dediğin gibi kimseyi panik yapmak adına değil, bu bir beyin fırtınası olarak düşünün bunu. Çünkü bu beyin fırtınaları batıda yapılıyor. Yani hani sorduğunuz için de söylemek de istedim bunu. Ve bunun hani ilerleyen zamanlarında da belki bundan çok daha güzel bir şey doğacak. Mesela işte Quantum Financial System denen şey, merkeziyetçi olmayan, işte kölelik düzenine son veren, para odaklı, madde odaklı bir yaşam biçiminin, hırslarımızın hep daha çok, hep daha çok insanoğlu biliyorsun doymak bilmiyor. Oradan böyle daha spiritüel bir dünyaya geçiş, daha neden burada olduğumuzun hani gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarabilecek bir düzene geçiş aslında bunu da düşünmek mümkün. Yapay zeka zaten biraz bu yüzden de ilerletiliyor. Yani bu kuantum sistemine, financial kuantum sistemine geçişin altyapısı aslında olacağı için. Ve adalet de, düzen de, hani parasal düzen, işte herkesin, insanlığın yaşam kurabilmesi gibi bir düzen. Bütün bunlar yeniden tanımlanıyor. Yani eski dünya çözülüyor aslında yavaş yavaş. Hatta bu olmadan da çözülmeye başlamadı mı? Sonuçta biz bütün neden takip ediyoruz Three Eye Atlas'ı? Hani gökyüzünde bir cisim bizi aslında çok da ilgilendirmiyor ama o cismin bir gün ya da benzer başka bir cismin bir gün hayatımızı etki etme ihtimali var. Aslında o yüzden bunları hep gündeme getirip merak içindeyiz. Aslında bu bir yerde de hazırlık anlamına geliyor. Yani böyle bir şey görsek şok olmayacağız. Mesela belki de o kadar. Çünkü hazırlandı bilincimiz. Değil mi? Böyle bir şey var. Hani para şu anda ne? İşte altın var. Altının karşılığında para basılıyor. Aslında bir sürü para da altın karşılığı olmadan basılıyor. Borçlar hakikaten hem devletler hem bireyler olarak çok son derece borçlu, son derece sistemin kırılganlığını arttıran bir yapıda ve bunların değişmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Uzay gemisi gelsin veya gelmesin. İkisi de yani insanlığın bu düzende artık yaşamıyor olması gerekiyor. Bu bence çok Yani önemli. insanlığın güzelliğe, barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Bu Kesinlikle net. öyle. Yani en azından bu çatışma, bu hengame ve bu artık hani bunalımdan çıkması gerekiyor. İnsanlık aslında Evet. bunalımda yani psikolojik olarak. Evet. Ve burada sonuçta yiyoruz, içiyoruz bir şey olmalı. Yani para yani bir şey verdiğin zaman onun karşılığını alıyor olduğun bir transaction, bir işlem olmalı. Muhakkak ki böyle bir şey kurulacaktır. Fakat bu paranın karşılığı belki de altın olmayacak. Belki altının modası geçecek bu quantum financial sistemde, mali sistemde. Belki onun karşılığı blockchain'deki gibi bir şey de olmayacak. Yani işte bir bilgisayar programı onun karşılığı. Bitcoin'de olduğu gibi. Yani değil mi? Onun karşılığı altın değil Bitcoin'in. Hatta kimisi o yüzden bunun içi boş deniyor. Altın da sonuçta bir taş parçası.
Şimdi diyorlar işte Çin altın biriktiriyor çünkü Anunnakiler geliyor. Yani evrende o kadar çok yerde altın var ki bu hikayeye gerçekten inanıyor musunuz? Ben de bunu sormak istiyorum. İşte atmosferleri delinmişti onlar. Ya o kadar teknolojileri var. Dünyadaki altına mı kaldı bunlar? Bu bence başka bir şey. Hani artık başka bir şey devreye girecek. Peki nedir bu sürdürülebilir devreye girecek olan bir transaction'ın yani bir paranın karşılığı ne olabilir? Diyorlar ki bunun karşılığı bilinç olabilir. Çünkü bilinç sonsuz, üretilebilen ve ilerleyebilen bir unsur. Ve senin bununla ilgili hatta filmler de var ama hani çok şimdi adları aklımda değil. Gerçekten karşılığını o şekilde kuruyorlar. Yani senin bir değerin varsa bu senin bilincinle ilgili. Aslında kozmik anlamdaki bizim değerimizi ölçen kriter bu. Peki nasıl ölçüyorlar? Bunu da anlatmamı ister misiniz? Belki hani diyorsunuz ya işte Elif bize bilmediğimiz şeyleri anlat, sansür yapma. Biraz zor ama anlatayım mı? Anlatmayayım Anlat. istersen. Bence anlat, anlat. Anlat. Anlatayım. Peki, eskiden bildiğimiz şeylerde din bilgilerinde bizim bir amel defterimiz var değil mi hayatımızda? İşte bir melek burada oturuyor, bir melek. O zaman tabii ne diyecekler? Defteri bile tanımlamak zor. Arabistan'da defter mi var o zaman? Hani disket diyemeyecekleri için defter diyorlar. Ledger aslında şeyde de var, blockchain'de de var ya hani. Bizim bir yaşam disketimiz var. Hatta evlendiğimiz zaman, imza attığımız zaman o iki yaşam disketi birleşiyor, tek disket oluyor. Onun için evliliklerde bazı şeyler daha kolay oluyor, daha zor oluyor. İki kişinin disketi birleşince. Bunlar değişik bilgiler tabii değil mi? Komik gelebilir. Dediğim gibi reddetme ve gülme konusu %80 toplum orada zaten rahat olun yani. Hani %80 bu şekilde karşılayacak. Bizim her birimizin insan olarak günlük disketleri var. Hayat disketlerinin dışında. Bu günlük disketlerimiz birikir. Buradaki kayıtlar ve onlar zaten yaşam disketine aktarılır. Bir ana bilgisayarda mainframe'de aktarılır. Biz aslında hepimiz bir hologram simülasyon içinde yaşıyoruz. Yani bir bilgisayar programının içindeyiz gibi düşünün. Bu sistemdeki her veri işleniyor. Sizin bilinç seviyeniz, yaptığınız bütün davranışlar, düşünceleriniz, hepsi işleniyor. Mesela kul hakkıyla gelme demek ne biliyor musunuz? Ben bir şey söylüyorum burada. Birisi bu konuyla ilgili bir şey söylüyor, bir şey yapıyor. Benim söylediğim benim disketimde kayıtlı. Aynı zamanda o bir şey yapan kişinin disketinde de o davranış kayıtlı. İkisi birbirine olumsuz bir kayıtta. Hadi bakalım bunu ayır. Kayıtları yukarıda. Ona göre de ki işte Elif şunu böyle yaptı. İşte bilmem kim de ona şunu davrandığı için ona da böyle bir program yükleyelim. Ertesi günü programları ona göre yükleniyor. Yaşam disketlerine aktaracak olan deneyim kayıtları ertesi günün programına ya da bir hafta sonraki programına tevdi ediliyor ve bu şekilde bizim yaşam döngülerimiz hani karmalar ve darmalar var ya böyle işliyor. Eğer insanlar bunu bilirse, farz edin bu söylediklerim hiç kafanıza yatmadı. Yalan, Elif gene yalan söylüyor diye bazılarınız öyle diyor ya. Farz edin ki böyle. Hiç mi acaba vicdanen ya da bilinçsel olarak ya bir şey yaptığım zaman ben bunun bir gün bedelini ödeyeceğim. Hiç gelmedi mi başınıza? Yani bunun bir karşılığı var, bir hesap kitap var. Tamam mı? O hesap kitapta öldükten sonra sorulmuyor. Orada da soruluyor elbette. Muhakkak ki orada da soruluyor. Ama her bir gün soruluyor. Çünkü biz her gün ölüyoruz, yeniden doğuyoruz sabah uyanarak. Düşünelim biraz. Hani demiş zaten kitapta. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu demiş. Ama tabii kitabı da okumanız için bunları düşünmek ve değerlendirmek. Yani her yerde var aslında bu sistemin ipuçları. Görebilene, ortaya çıkarabilenlere. Onun için ben rica ediyorum hani ben üzülmüyorum siz bana bir eleştiri yani hani şey yapıyorum blokluyorum sizi hemen bir daha görmüyorum siz de beni bir daha görmüyorsunuz çok rahat. Ama siz gelişmekten uzak kalıyorsunuz ya da yeni bir şeyler duymaktan uzak kalıyorsunuz o %80 içinden lütfen çıkın. Çünkü bir uzay gemisi geldiğinde ya da bir kozmik irtibat olduğunda inanın bana ilgilenecekleri kişiler o en üstteki %3. Gerisi onların umurunda bile olmayacak. Siz seyredin artık ondan sonra. Sahte uzay istilası mı olur? Gerçek uzay istilası mı olur? Onunla ilgili başka projeler mi olur?
Şöyle bir şey vardır. İnsanlığın kolektif bilinç skalasına göre yeryüzüne program iner. Bunu da her gün bu disketler vasıtasıyla ölçerler. Eğer o günün kolektif bilinci şu noktadaysa işte Schumann rezonansı da ona bağlıdır. 1954 yılında bulunmuş Avusturyalı bir adam, bilim adamı Schumann. Biliyorsunuz yeni yeni çok moda olmaya başladı ve daha da yükselecek. Bu frekanslar yükselecek ki biz daha ileri bir bilinç seviyesine adapte olalım diye. Yani yukarıda bir gemi gelir veya gelmez. Bundan bağımsız olarak konuşuyorum. Ama gelirse de gelmezse de kozmosun insanlıkla ilgilendiren kısmı o tepedeki %3. Yani cognitive change theory'ye uyabilen insanlar bunlar nedir? Adaptasyon yeteneği alıp bir şeyi hızlı bir şekilde işleyip bilgisayar gibi hani bilgisayar yapısı gibi o beta bilinciyle uydu bilinciyle yani 360 derece bir şeye bakabilen, fanatik olmayan, egosu olmayan, bir şeyi gerçekten insanlık için yapmaya çalışan şu anda %3. Yani bu sayıyı arttırmamız lazım. Ne yapmamız gerekiyorsa bence buna yönelmemiz gerekiyor. Ekonomi anlamında baktığımız zaman eko zaten ev demek. Ekonomi kural demek. Ev kuralları. Yani ekonomi demek o evin kuralları demek. Hani gelir gider. İşte şunu aldım, şu kadar param vardı. Bunu bütçem bu. Bu evin kuralları demek ekonomi. Dünya eğer bizim evimizse ekonomi zaten değişecek. Evin kuralları zaten değişecek kökten. Gemi gelse de gelmese de. Ama biz bunu iyilikle, adım adım bilgiyle düzenleyebilirsek bu geçişi ben sadece bu ülkeden bahsetmiyorum. Ben dünya olarak bahsediyorum. Çünkü benim için yani bir anne olduğu zaman Afrika'daki bir çocuk da senin çocuğun. İşte Norveç'teki bir çocuk da senin çocuğun. Yani hani çocuklar arasında bir ayrım yapamamaya başlıyorsun. Ve bir dünya vatandaşı olarak herkesi görmeye başlıyorsun. Zaten biz sonradan öğreniyoruz ayrımcılığı. Aslında ilk yapımızda, nüvemizde insan olma durumu var. Hani hepimiz buraya insan olmak için geldik. İnsan olarak, insan bedeniyle geldik. Ama bilinçli bir insan olamazsak ne yaparsan yap, bu işler eksenini maalesef kaybediyor. Böyle diyeyim ve istersen soruların varsa Hakan'cığım sorularına geçelim. Ben hani bu kadar daha fazla artık Aslında yüklemeyeyim. gayet yeterli, gayet güzel konuştun. Şunun altını çizelim. Hani tamam, resmi bir açıklama yok. NASA kapalı ve insanlar NASA'ya tepki gösteriyorlar. Hani neden bir açıklama gelmiyor diye Evet. isyan ediyor insanlar. Evet. Bazıları da bize şey yazmış. Yani tamam, siz bunları anlatıyorsunuz ama NASA'nın sayfasında bunlar niye yok? Yok. Biz oradan anlıyoruz ki. Biz içeriden bilgi alıyoruz. Insider information alıyoruz. Şöyle Evet. söyleyeyim. Burada da bence çok güzel söyledin. Biz araştırıyoruz. Yani araştırmak için bütün kaynakları, bütün her şeyi kullanıyoruz. Bütün zihnimiz burada. Tarıyoruz. Haberleri teyit ediyoruz. Hakancığım sağ olsun bana gazetecilik öğretiyor. Bu diyor ki böyle bakmak lazım. Şuraya bakmak lazım. Buraya odaklanmak lazım. Ben oradaki hani bu konuda zaten ilgili olan dostlarımın açıkçası destekleri. Hatta işte Amerika'ya gideceğim. Yani çünkü buradan bazı şeyleri göremiyorum. Bazı bilgileri oradan bizzat almak istiyorum. Ve bunlar için hani oraya bir gideceğim, bir bakacağım. Bakalım bu kadarını söyleyeyim. Onun için uzay her zaman ilgi konusu olmuştur beta toplumlarında ve bilgi toplumlarında. Açıkçası bizim de öyle olmamızı ben ümit ediyorum. Kısaca böyle söyleyeyim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler paylaştın yine bizimle. E, Teşekkürler. Önümüzdeki günlerde takibe devam ediyorsun. Ne oluyor, ne bitiyor hepimiz için en önemli birinci gözsün. O noktadan yine bize aktaracakların çok önemli. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, sen neler söyleyeceksin, merak içinde seni bekliyor olacağız. Aslında bak notlarım var ama hani nasıl söyleyeceğimi bulmam lazım. Tamam. Ben Sana onları aktarıyorum. nasıl söyleyeceğini bulduktan sonra konuşalım üzerine. Tamam. Çok Anlaştık. teşekkür ederiz. Dostlarımıza da teşekkür ederiz. Zaman ayırdılar, kıymet verdiler. Hepsine tek tek sevgi ve saygılarımızı yollamak üzere. Hoşça kalın diyorum. Ezber Bozan Akademi izlediğimiz programı sundu.